Merhaba arkadaşlar. Karayolu tasarımı dersi için bir video serisi oluşturacağım. Ders kapsamında sıfır poligonu araştırması, geçki tasarımı, boy kesit, en kesit tasarımı ve toprak dağıtımı gibi karayolu tasarımını ilgilendiren tüm aşamaları detaylı olarak anlatacağım. Tüm bu tasarımları AutoCAD programında yapacağımız için ilk olarak eş yükselti eğrili haritanın AutoCAD'e aktarılmasıyla konuya başlayacağım. Elimizde mevcut olarak şekilde görüldüğü gibi ölçeğini bildiğimiz A4 boyutunda bir pafta bulunuyor. Bu paftayı doğru boyutta AutoCAD'e aktarıp sayısallaştırarak işlemlere başlayacağız. Şimdi bunun için ilk olarak şöyle yapalım. Elimizde çıktı olarak A4 boyutunda bir pafta var. Bu paftanın ölçeğini bilmemiz lazım. Paftanın ölçeği bize 1/2000 olarak verilmiş. Fakat eğer verilmese bile şöyle bir şey yapabiliriz. Şekilde görüldüğü gibi şurada 0 ve 80 metrenin olduğu iki tane nokta var. Bu iki nokta arasındaki mesafeyi ölçersek cetvelle buranın 40 milim olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla 40 milim bölü bu ikisi arasındaki mesafe 80 metreye denk geliyorsa 80 metreyi de milime çevirirsek 80.000 milim. Buradan ölçeğimizin gene 1/2000 olarak geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla ilk olarak paftamızın ölçeğini belirledik. Paftamızın ölçeği 1/2000 olarak verilmiş. Şimdi bunu AutoCAD programına aynı şekilde doğru bir ölçekle aktarmamız gerekiyor. Eğer ölçekte bir hata olursa ve bu hatalı ölçek üzerinde tasarıma başlarsak daha sonra karayolu tasarımı ile ilgili yaptığımız tasarımların tamamı belki de yanlış olacaktır. Dolayısıyla doğru ölçekte aktarmak önemli. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Pafta üzerinde iki tane nokta seçeceğim. Bu iki nokta arasını ölçeceğim. Daha sonra AutoCAD'de de bu iki nokta arasını ölçeceğim. Bu ikisini kıyaslayarak doğru ölçekte paftayı aktardığıma emin olacağım. Bunu yaparken de şöyle, aslında şurada gene buraya yakınlaşırsak, örneğin bu paftayı tarattım, AutoCAD'e aktardım resim olarak. Dolayısıyla 0 ile 80 arasını ölçtüm. İşte 40 milim geliyorsa, evet doğru bir şekilde aktarmış olurum. Fakat burada şöyle bir durum var. Kısa mesafelerde, yani burası toplamda 4 santimlik bir mesafe. Dolayısıyla çizgi kalınlıkları AutoCAD'de yaklaştıkça büyüyecektir. Dolayısıyla ben bir resim üzerine ilk çizgi çizeceğim için bu çizgi kalınlığının başından işte sonuna kadar çizmem ya da ortasından ortasına kadar çizmem gibi bazı unsurlar benim ölçeğimi etkileyecektir. Dolayısıyla şuna dikkat etmem gerekiyor. Buradaki çizgi kalınlıkları ister istemez benim ölçeğim üzerinde ufak tefek etkilere sebebiyet vereceği için böyle kısa mesafelerde değil daha uzun mesafede iki nokta seçip bu uzun mesafedeki iki noktaya göre resmimi aktarmaya çalışacağım. Bunun için de şöyle yapacağım. Bir, paftanın sol alt köşesinde bir tane nokta seçeceğim. İki, paftanın sağ üst köşesinde bir tane nokta seçeceğim. Bunu yapmamın amacı mümkün olduğunca birbirine uzak iki nokta seçersem ve bu iki nokta arasındaki mesafeye göre kontrol yaparsam ölçekteki hata payım daha aza indirgenmiş olur. Bu ikisi arasını şöyle cetvelinizi buraya hizalayıp ikisi arasına bir çizgi çizebilirsiniz. Önce şöyle şurayı sileyim, hatta şöyle yapalım. Şu ikisini silelim. Şunları da silelim. Cetvelinizi bu köşegene hizalayıp şuradan bir tane çizgi çizin. Daha sonra şöyle alt tarafta ve üst tarafta kesecek şekilde iki tane nokta belirleyelim. Şurası 1 numaralı noktam. 2, şurası 2 numaralı noktam. Bu 1 ve 2 numaralı noktalar arasındaki mesafeyi cetvelinizle ölçün. Cetvelinizi şöyle hizalayıp ölçün. Bunu ölçtüğünüzde burası bende 34 santim olarak geldi. Yani bu da 340 milim demek. Siz kendi paftanızda istediğiniz gibi ölçümünüzü yapın ama muhakkak bir kağıt üzerinde gerçek bir cetvelle pafta üzerinde birbirine uzak iki nokta belirleyip bu iki nokta arasını ölçün. Bu ölçümü gerçekleştirdikten sonra tabii şunu da yapabilirsiniz. Yani 341,5 milim çıkabilir. Siz tam 340 milimin olduğu yere noktanızı koyabilirsiniz. İlla 340 olmak zorunda da değil. Yani 34-35 santim de olabilir sizin paftanızın büyüklüğüne göre. Bu şekilde iki tane noktayı belirleyin ve bu ikisini ölçün. İkisi arasındaki uzunluğu belirleyin. Daha sonra şunu yapın. Paftanızı taratın. Taratma işlemini de cep telefonundan fotoğraf çekerek değil,
Mümkünse fotokopi makinelerinin tarayıcılarıyla yapın. Çünkü aksi takdirde en boy oranı tutmayabilir. Tutmazsa da gene tasarımda bazı hatalar ortaya çıkacaktır. Benim tavsiyem bir tarayıcı vasıtasıyla, tarayıcı aracılığıyla paftanızı taratın. Tarattıktan sonra ben de şöyle taramış olayım paftamı. Bakın paftamı tarattım ama paftamın sağında ve solunda ekstra boşluklar var. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü ben zaten pafta üzerinde bakın 1 ve 2 numaralı noktalarımın yerleri belli. Bu iki noktanın arası 340 milim olacak şekilde aktarımımı gerçekleştireceğim. Şuradan masa üstüne kaydediyorum. Kayıt işlemini gerçekleştirdim. Sonra AutoCAD dosyasını açıyorum. AutoCAD dosyasını açtıktan sonra da şöyle yapacağım. Bakın şurada yukarıda menü barım var. Eğer menü bar sizde gözükmüyorsa şuradan yukarıdan şurada Hide menü bar yazan yerde sizde Show menü bar yazacaktır. Bunu açarak menü barınızı çağırabilirsiniz. Çağırdıktan sonra Insert, Raster, Image, Reference. Buradan bilgisayarda neredeyse kaydettiğiniz resim. Tabi bu arada resim olarak taratın. PDF olarak taratmayın mümkünse. Benim şuydu. Open diyorum, seçiyorum, OK diyorum. Ve AutoCAD dosyama Enter tuşuna basarak yapıştırıyorum. Bakın şimdi AutoCAD dosyasını aktardım ama bu aktardığım şey aslında şu an bir harita değil, bir resim. Ben bunu kendim buradaki çizgilerin üstünden geçerek haritaya dönüştüreceğim, paftaya dönüştüreceğim. Bunun için de ilk olarak bir kere ölçeğimi doğru ayarlamam lazım. Dediğim gibi şu 80 metreye denk gelen uzunluk 40 milim olacak şekilde burada ölçeğimi ayarlayabilirdim. Ama dediğim gibi burada hata oluşma olasılığı daha yüksek. Bakın şuradaki çizgilerin kalınlıkları yaklaştıkça artıyor çünkü. Ben bunun yerine daha uzun iki tane çizgi 1 ve 2 noktaları arasındaki çizgiyi kullanacağım. Şuradan line komutuyla 1 ve 2 numaralı noktalar arasında ortoyu da kapatarak şöyle bir tane çizgi çiziyorum. Çizgimi çizdim. Sonra bakın burayı ölçüyorum. Ne kadarmış? Burası 283.03 milim olarak aktarılmış. Ben ise bunun tam olarak 340 milim olmasını istiyorum. Dolayısıyla şöyle yapacağım. Önce copy diyorum. CO enter copy. Şu çizgiyi ortoyu da şöyle tekrar açayım. Yana doğru kopyalıyorum. Sonra LEN yani len yazıyorum. Enter. Buradan da total seçeneğini seçiyorum. T enter. Diyorum ki ben bu çizgimin toplam uzunluğu 340 milim olsun. Önce bunu ayarlayacağım. Şimdi 340 enter diyorum. İmlecim kare imlece dönüştü. Bakın. Şurada çizgime tıklıyorum. Tıkladım. Artık bakın buradaki çizginin uzunluğu biraz daha uzadı. Ve 340 milim olacak şekilde güncellendi. İkinci olarak da şu işlemi yapacağım. Align komutu. AL. Enter. Align dedikten sonra nesnemi, resmimin tamamını seçiyorum. Seçtim. Sağ tuşa basıyorum ya da Enter'a basıyorum. Şuradaki 1 numaralı kısmı şuradaki uca, 2 numaralı kısmı da üst uca hizalıyorum. Şuraya hizalıyorum. Enter'a basıyorum. Burada ölçek değiştirilsin mi diye soruyor. Evet, ölçek de değiştirilsin. Y Enter diyorum. Burada Y Enter diyorum. Bakın ölçeğim değiştirildi. Buraya tekrar bakacak olursak şurası 340 milim. Bakın bu 340 milim neresi? 1 ile 2 numaralı noktalar arasındaki uzaklık. Dolayısıyla paftamın ölçeğini doğru bir şekilde ayarlamış oldum. Şu an bu paftada çizgileri çizmeye başlarsam, eş yükselti eğrilerini çizmeye başlar, tasarımımı yaparsam 1 bölü 2000 ölçekte paftama aktarıp çizimimi yapmış olacağım. Burada şöyle bir kontrol de yapabiliriz. Şuradaki ölçekle de yaptığımız çizim uyumlu oldu mu bunun da kontrolünü yapabiliriz. Örneğin şunun üstüne ben yeni bir ölçek çizeyim. Şurayla hizalı olacak şekilde. Bakın aynı köşegeni yakaladım. Şimdi şöyle yapacağım. D Enter diyorum. 80 metrenin 40 milime eşdeğer olduğunu biliyorum 1 bölü 2000'de. Dolayısıyla 40 Enter diyorum. Genişlik olarak önemli değil. Ölçeğin genişliği için 2 değerini girelim şimdilik. 2 diyorum. Enter diyorum. Bakın şöyle bunu üstüne yapıştırıyorum. Bakın şuraya hemen hemen birebir aynı ölçekte kendi ölçeğimi de eklemiş oldum. Bu ölçeği de hemen şöyle kendim aynı buradaki gibi çizebilirim. Şöyle copy diyeyim. İkisi arasındaki mesafe 40 ile 60 arası aslında 20 metre ama yarısı kadar olacağı için sağa doğru 10 Enter. Gene aynı şekilde sola doğru 10 Enter diyorum. Bakın bu şekilde
ölçeğimi de çizmiş oldum. Hatta hatch ile de şuraları tarayalım. Ölçeğimiz hazır bulunmuş olsun. Şuradan solid seçeneğini seçiyorum. Bakın istediğim ölçekte paftamı aktarmış oldum. Tabi şu an pafta üzerindeki çizgiler çizili değil. Sadece paftayı resim olarak buraya aktardım. Dolayısıyla şunu yapmam lazım. Artık pafta üzerindeki çizgileri çizerek haritamı oluşturmam lazım. Yani haritayı sayısallaştırmaya geçebilirim. Burada şöyle yapacağım. Haritayı sayısallaştırmadan önce yeni layer'lar oluşturacağım. Harita üzerinde neler var? 1. Şurada izoips çizgilerim var. 2. Şurada bazı yükseklikler var, kodlar var. Bunlar için farklı bir layer oluşturacağım. Gene şurada pafta üzerinde bazı açıklayıcı şekiller ve yazılar var. Bunlar bulunuyor. Bunlar için de yeni bir layer oluşturacağım. Dolayısıyla bazı yeni layer'lar oluşturarak bu layer'larla paftamı sayısallaştırmaya başlayacağım. İlk olarak şuradan Layer Properties diyorum. Buradan hemen yeni layer'a tıklıyorum. New layer'a. Izoips. Izoips'i de iki gruba ayıracağım. Bir ince, iki kalın. Izoips ince. Sonra bir daha New layer diyorum. Izoips kalın. Türkçe karakter kullanmıyorum. İngilizce karakterlerle yazıyorum. Sonra harita üzerindeki kodları temsilen H kodlar diyorum. H kodlar. Sonra yeni bir layer daha oluşturuyorum. Harita üzerindeki açıklamalar. Bir de şöyle yapabiliriz. Çerçevelerimizi de farklı bir layer'la oluşturabiliriz. Çerçeve. Evet, bu şekilde layer'larımızı oluşturduk. Hatta bu layer'ların özelliklerini değiştirebiliriz. Mesela izoips ince olan. Şuradan rengimizi değiştirelim. Rengimiz şöyle olsun. Turuncu. Hemen izoips kalına gelelim. Bunun da rengi bir ton daha koyu olsun. Okey. Hatta şurada çizgimizin kalınlığını da değiştirebiliriz. Diğerleri de bu şekilde default olarak kalsın. Evet, artık şuradan izoipsleri çizmeye başlayabilirim. Bakın izoips inceyi seçiyorum ilk olarak. Sonra haritama şöyle yaklaşıyorum. Şu kırmızı ile çizdiğim çizginin bir önemi yok. Bunu çizmeyeceğim. Onun haricindeki çizgileri ve yazıları aktaracağım. Şimdi buradaki izoipsleri line komutuyla, polyline komutuyla çizebiliriz. Bir de şurada aşağıda daha iyi bir komut var. Bunu çizebileceğim. spline komutu. Dolayısıyla ben bu spline komutunu seçerek bunları çizmeyi tercih edeceğim. spline komutuna tıkladıktan sonra bakın şurada mümkün olduğunca zoomluyorum. Ortoyu da şöyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra çizgilerin üstünden belli mesafelerde tıklaya tıklaya ilerliyorum. Şöyle. Bu spline ile çizdiğimde keskin dönüşleri engellemiş olacağım. Harita üzerindeki. Örnek olması açısından bir kısmını çizeceğim. Evet, bakın çizgilerden ilkini çizdim. Sonra hemen gelelim bir sonrakini de çizelim. Aynı komutu tekrar aktif hale getirdim. Şu şekilde çizimi hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışacağım. Şuraya geldim. Evet, ikinci çizgimi de çizdim. Bakın üçüncü çizgim diyor ki şurada 140'ın olduğu kod. Bu benim için artık izoips ince değil, izoips kalınla çizilmesi gereken bir çizgi. Tekrar spline komutunu çalıştırıyorum. Kısa yolu spl, enter diyorum. Daha sonra bunu çiziyorum. Şuradan. Şimdi çizgiyi burada tamam yani bırakabilirsiniz. Sonra şuradan tekrar çizmeye başlayabilirsiniz. Ya da sanki devam ediyormuş gibi düşünüp ben ilk olarak öyle yapacağım. Sanki devam ediyormuş. Çünkü gerçekte burası devam ediyor. Burada aslında bir boşluk yok. Dolayısıyla ben araya bir tane daha nokta koyarak düzgün bir şekilde geçtim arayı. Bu şekilde devam ediyorum. Izoips kalın çizgimi de çizdim. Bakın bunun daha kalın olması lazımdı diğerlerine göre. Renk farkı var. Ama kalın gözükmüyor. Onun da sebebi şu. Şuradan aşağıdan line weight komutunu aktif hale getiriyorum. Aktif hale getirdiğimde bakın kalın hale geldi.
bu şekilde izoipslerimi çiziyorum. Gene bir sonraki izoipsim ince olacak. Şuradan ince layer'ımı seçeceğim. Bir sonraki izoipsimi çizeceğim. Her 5 tane de bir kalın olan izoipsim var. Bunları kalınla çizeceğim. Ve bu şekilde bütün çizimi tamamlamış olacağım. Gene örnek olması açısından şuradan da bir iki tane çizelim. Örneğin hangisini çizelim? Şunu çizelim. Tabii ben sadece örnek olması açısından bir kısmını çizeceğim ama siz kendi çalışmanızda bunun tamamını çizerek çalışmaya başlayacaksınız. Burada bir tane daha çizdim. Bir de şurada yukarıdan da bir iki tane çizelim. Mesela şunu biraz çizeyim. Şu şekilde devam ediyor. Tamamını çizmedim. Bir de şu bir üsttekini çizeceğim. 110 olanı. Bakın bunu da kalınla çizeceğim. Izoips kalın. Tekrar SPL Enter diyorum. Şuraya geliyorum. SPL Enter. Ne oldu? SPL Enter. Heh. Bu üstündeki sembollerin, işaretlemelerin bir önemi yok. Bunları çizerken. Şurada şöyle devam ediyorum çizime. Evet bakın bunu da çizmiş oldum. Şimdi bu şekilde bütün çizimi tamamladıktan sonra artık şuradaki kodlara geçebiliriz. Buradaki kodlara da ne demiştik? H kodlar demiştik. Bakın H kodlar layer'ına geliyorum. Şurada yukarıda mtext komutum var. Yine şurada sol tarafta mtext komutum var. Kısa yolu da mt enter diyorum. Hemen şuraya yan tarafa geliyorum. Örneğin 140,00. Ben virgül kullanıyorum. Noktayı kullanmıyorum. Türkçe'de ondalıklar virgülle ayrıldığı için. Yazı kalınlığımı da 2,5 değil 5 yapıyorum. Yazı boyutumu. Oldu mu? Olmadı. Bakın önce şurayı seçiyorum. Sonra şuradan yukarıdan 5 enter diyorum. Evet şimdi oldu. 140 yazı boyutumu 5 milim olacak şekilde ayarladım. Bunu move komutuyla alıyorum. Bakın şuraya taşıyorum. Şimdi bir de bunu döndürmem lazım. Bunu da rotate komutuyla döndüreceğim. Bakın şurada rotate. Şunu seçiyorum. Şurada mümkün olduğunca alttaki izohipse hizalı bir şekilde döndürüyorum. Döndürdüm. Tekrar move komutuyla şöyle içeriye doğru taşıyorum. Şimdi buradaki kodların yeri şöyle yani burada olduğu için illa burada kalmak zorunda değil. Bunu ilk başta bu şekilde üstüne yerleştirin. Daha sonra gerekirse bunların yerlerini taşıyabilirsiniz. Bunu şuna göre karar vereceğiz. Eğer benim karayolum bu yazının olduğu yerden geçecekse ben bunu karayolumla iç içe girmemesi için şeklimi kötü göstermemesi için başka bir yere taşıyabilirim. İlla ki burada kalmak zorunda değil. Dolayısıyla ben şimdilik böyle yazıyorum ama bunu daha sonra ileride başka bir yere taşıyabilirim. Başka bir yere taşımaktan kastım da şu. Aynı çizgi üzerinde farklı bir yerde gözükmesini sağlayabilirim. Ya da istersem çok büyükse küçültebilirim ya da daha da büyütebilirim. Aynı alttakiyle aynı hizaya getirebilirim. Bu size kalmış, çalışmanıza kalmış. Ben örnek olması açısından bir de şu 110'u aynı şekilde üstüne yazayım. Şuraya mt diyorum. Şuraya 110,00 diyorum. Yazı boyutu şu an 2,5'da yazdım. Şuradan tekrar 5'i seçiyorum yukarıdan. Move deyip ilk olarak üstüne taşıyorum. Sonra rotate ile döndürüyorum. Şöyle bir döndürme işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonra move ile tekrar şöyle küçük ufak tefek taşımalarla yerini değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen aynı çizgi üstünde kalmak koşuluyla başka bir yere de bunu taşıyabilirsiniz. En sonunda da şu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yazıların şuradaki kodların yerine kesin olarak karar verdikten sonra şöyle line komutuyla L enter bunun şöyle başında ve sonunda iki tane çizgi çizip örneğin şu şekilde sonra trim komutuyla tr enter deyip şu içeride kalan yazıyı trimleyebilirsiniz. Bakın şuraları trimliyorum. Ne oldu? Sadece şurada 110 kaldı. Şu iki çizgiyi de silerseniz bu burada bu şekilde gözükecektir. Aynısını diğeri için de yapabilirsiniz.
line diyorum. Şurayı şöyle bir çizgi çiziyorum. Şuradan line'la bir daha çizgi çiziyorum. Trim, enter enter. Arada kalan kısmı trimle diyorum. Şöyle. Şunları da silersem. Şöyle bakın bu şekilde boşlukları kendiniz daha sonra çizebilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Evet. Kodlarla ilgili birkaç giriş yaptım. İzoips eğrileriyle ilgili birkaç çizim yaptım. Bir de ne var? Farklı çizebileceğim. H açıklamalar var. H açıklamalar layer'ıyla da çizebileceğim. Mesela şurada PB1, PB2, PB3 3 tane işaretim var. Bunlardan hangisi benim için önemliyse onu çizmem yeterli. Yani sizin paftanızda diyordur ki PB1 ile işte PS3 arasında karayolu tasarlayın. Başkasında da PS2 ile PB3 arasında karayolu tasarımı yapın diyordur. Hangisi ise siz onu seçersiniz. Bakın burada başlangıç noktası bir circle yani çember, içinde de artı işaretiyle işaretlenmiş. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. C enter diyorum. C enter dedikten sonra tabi şurada bakın altta izoipsi çizmiştim zaten. Özellikle çizdim bu izoipsi. Bunu çemberimi tam bunun üstünden geçecek şekilde ayarlayacağım. Şuradan merkezi yakalıyorum. Şöyle aynı boyutta olacak şekilde bir tane çember çiziyorum. Çok da önemli değil bu çemberin boyutu ya da çember olup olmaması da çok önemli değil. Ama buradaki noktayı belirtmek için böyle bir çizim yapıyorum. Daha sonra şuradan isterseniz ortoyu da açarak şöyle line komutuyla şöyle iki tane çizgi çizip PB noktanızın yerini bu şekilde gösterebilirsiniz. Bakın bütün bunları açıklamalar layer ile yaptım. Gene buraya MT diyorum. Şuraya üstüne de PB dersem PB başlangıç noktamın burası olduğunu bu şekilde göstermiş olurum. Gene 5 yapalım. Tabi bu PB'nin yeri illaki bununla aynı yerde olmak zorunda değil. Sizin karayolunuz nereden geçecek? Şöyle arada bir yerde geçeceği için üst tarafta kalması bu aşamada yeterli. Bakın şu şekilde PB'yi yerleştirdim. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bakın şunu kopyalıyorum. Şunu da kopyalıyorum. Şurayı ve merkez noktayı şuradan seçiyorum. Çemberin merkezini seçtim. Bunun aynısını PS noktanız hangisi ise oraya yapıştırırsınız. Örneğin burada da PS 1 olsun. Ortoyu kapatayım. Şöyle ortoyu kapattım. Bakın şuraya bunu. Tabi bunu yapmak için önce şunu yapmayı unutmayın. Bütün izoipslerinizi çizin. Bütün izoipsleri çizdikten sonra bu söylediğimi yapın. Sonra PB'yi de şöyle alt tarafa taşıyorum. Karayolu üstte kalacağı için bunu da PS olarak güncelliyorum. Bu şekilde paftanızdaki diğer açıklamaları tamamlayabilirsiniz. Gene bakın şurada az önce çizmiştim bunu. Bunu silip burada tekrar çizeyim. Tekrar göstereyim sıfırdan. Şuradan rectangle'ı seçiyorum. Şuradan aşağı tarafı seçiyorum. Ve bakın H açıklamalarda yapıyorum bunu. Yani bu da benim için bir açıklama. Şöyle dimension için D enter diyorduk. 40 enter, 2 enter diyorum. Dikdörtgenimi şöyle çiziyorum. Şuradan L enter ile bunun orta noktasını kolay bir şekilde yakalayabildiğim için bir tane orta noktadan çiziyorum. Sonra copy ile şuradaki çizgiyi sağa ve sola kopyalayacağım. Sağa 10 birim kopyalıyorum. Sola. Tabi burada kopyalarken ortoyu açmazsanız düzgün bir şekilde kopyalayamazsınız. Ortoyu açalım. Copy. Sağa 10 birim orta açıkken sola 10 birim kopyalıyorum. 10 birim kopyalamamın sebebi ne? İkisi arasındaki mesafe 20 metre. 1/2000 ölçekte bunun 10 milime karşılık geleceğini biliyorum. Sonra da H komutuyla H enter. Şurada yukarıda H enter dedikten sonra solid'i seçmeyi unutmayın. Bakın şurada solid seçeneğini seçiyorum. Şöyle araları tarıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın bu şekilde de ölçeğimi oluşturmuş oldum. Bütün bunları gene açıklamalar layer'ında yapıyorum. Şuraya artık buradaki sayıları da yazarak tamamlayabilirim. Kalan kısmı copy deyip şunu hemen yan tarafa kopyalayalım. Şurayı 20 yapalım. 20 copy. Bunu kopyalamayı şu alt noktaları referans seçerek yaparsanız daha düzgün gözükür. Şöyle kopyalamaları yaptım. 40 60 ve 80 olarak güncelliyorum.
şöyle yapalım. Şu bir tanesini aşağı kopyalayayım önce şöyle. Sonra şunu düzelteyim. Metre olarak yazayım. Sonra move komutuyla bunu şöyle biraz taşıyalım. Biraz da yukarıya taşıyalım. Bakın bu şekilde kendi ölçeğimi oluşturmuş oldum. Burada bizim için önemli bir de kuzey yönü var. Kuzey yönünü de göstermek zorundayız. Kuzey yönünü illaki buradaki şekil gibi işte dünyalı, oklu falan göstermek zorunda değiliz. Şöyle yapmamız yeterli. Şuradan aşağıdan orta açıkken bir tane şöyle yukarıya doğru düz bir çizgi çiziyorum. Tabii kuzey yönü her zaman buradaki gibi direkt yukarıyı göstermez. Farklı yönleri de gösterebilir. Neresi ise o yöne doğru çizersiniz. Tekrar line komutuyla şöyle şuradan bir çizgi çiziyorum. Sonra şuraları birleştirirsem bir tane ok elde etmiş olacağım. Bakın bir tane ok elde ettim. Bu benim için kuzey yönünü gösteriyor. Tabii yukarıda İngilizce North'un kısaltılması N harfi girilmiş. Siz bunu Türkçe'de K olarak girebilirsiniz. Kuzey yönünü de bu şekilde göstermiş oldum. Şuraya yazmanız gereken diğer şeyler varsa bunları yazıp ekleyebilirsiniz. Gene şu çerçeveyi de ben şimdilik şöyle açıklama çerçevesini şöyle göz kararı çizeyim. Şimdilik burada dursun. Bakın bu şekilde pafta üzerinde çizmeniz gereken her şeyi çiziyorsunuz. Başka bir şey var mıydı? Çerçeve. Sadece çerçeve layer'ını kullanmadım. Çerçeve layer'ı da şu. Onu da şöyle kullanacağım. Her şeyi çizdikten sonra, bütün şekli çizdikten sonra gene rectangle komutuyla rectangle komutuna tıklıyorum. Şöyle sağ tarafta bir tane dikdörtgen çizmeye başlıyorum. Önce dimensions yani boyutları girmek için D enter diyorum. Şimdi benim paftam A4 boyutundaydı. A4 boyutunda olduğu için A4'ün boyutları 297 milim enter, 210 milim enter olacak şekilde boyutlarımı giriyorum. Dikdörtgenimi yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Sonra bakın bunu move komutuyla alıyorum. Şuradan ortoyu da kapalı. Emin olalım kapalı olduğuna. Şöyle bunun üstüne bunu taşıyacağım. Şöyle biraz küçülteyim. Bakın bunu şu şekilde üstüne taşıyorum. Daha sonra şöyle zoomlayarak sağa sola küçük ayarlarla taşımayı gerçekleştirebilirsiniz. Tabi burada şu önemli değil. Yani benim resim olarak attığım şeyin içinde kaldı. İşte tam sınırlardan kapsamayacak mıydı? Yok, hayır öyle bir şey yok. Tam olarak öyle olmak zorunda değil. Hatta zaten şu içerideki çerçeveyle aslında birebir olarak oturmuş oldu. Zaten öyle olması gerekiyordu. Şuradan artık resmi seçer. Bakın şuradan resmi seçer. Delete derseniz geriye sadece çizdiğiniz çizgiler kalır. Tabii bunun tamamını çizeceğiniz için hepsi gözükecek. Bu şekilde paftanızı sayısallaştırmış olursunuz. Başka burada... tabii bunu çerçeve layer ile çizmedim. Her şeyin kendi layer'ında bulunması daha sonra belki kolaylık sağlayabilir. Bir şeyi farklı bir layer ile çizdiyseniz sonradan bunu değiştirebiliyorsunuz. Bu değiştirmenize engel değil. Bunu bakın buradan açıklamalar layer'ında gözüküyordu. Şöyle çerçeve layer'ına bunu atamış oldum. Bu da artık çerçeve layer'ında. Bu layer çalışmanın şöyle bir avantajı olacak. Daha sonra yani buraya üstüne çizimleri de yaptıktan sonra mesela diyelim ki siz izoipsleri artık görmek istemiyorsunuz. Buradan şöyle görmek istemediğiniz layer'ları kapatıp hani paftanızı sadeleştirebilirsiniz ya da sadece istediğiniz layer'ları görmeyi sağlayarak kendinize bir kolaylık sağlayabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca bu şekilde layer çalışarak paftanızı bu şekilde sayısallaştırabilirsiniz.